Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Ben Banu, bugün 18 yaşıma girdim ve artık yapmak istediklerim var. Artık babama kavuşmak istiyorum. Baba kelimesini biliyorum, babamı da biliyorum. Onu çok özledim, ona sarılmak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Sevgili izleyiciler, babalar kızlarının ilk aşkıdır. Eğer bir kız çocuğu babasıyla güçlü temeller üzerine kurulu, sağlam, sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurabiliyorsa o kız çocukları hayata 1-0 önde başlar. Gelin şimdi sizleri 3 yıldır babasını görmeyen ve babası Timur Bey'i arayan Banu Hanım'la tanıştırayım. Babamı çok özledim Aslı abla. Ben babamı görmek istiyorum. Babamı 3 yıldır göremiyorum. Babaannem de dedemin dediği tek şey annene gitmelisin. Çünkü baban hapise girer. Baban bir evlilik yaptı mı? Haberim yok. Hiç konuşmuyorsun 3 yıldan beri babam. Ne kadar süre aramadı? 2 yıl bende kaldı. Nasıl 2 yıl boyunca hiç aramadı? Hiç aramadı, size? sormadı 2 yıl. Aslında icralının da gelme sebebi ben kaçırmışım meğersem. Size bir de iftira atıyor. İftira tabii. O kızımı kaçırdı. İşte bana göstermiyor. Hadi mahkemede siz haklarınızı kazandınız. O çocuğun geçmiş yıllarının haklarını hangi psikolog, hangi tedavi verebilir? Banu hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir de burada bir sürü insan var. Panik mi oldun? Tedirgin mi oldun? Merak etme. Tabii kolay bir şey değil bu kadar kameranın önünde. İçinde yaşadığın durumu anlatıyor olabilmek. Ama rahat ol. Ben senin yanındayım. Biraz hikayeni biliyorum. Gözyaşlarının sebebini de biliyorum. Ama izleyicilerimiz bilmiyorlar. O yüzden sana sormak istiyorum. Programımıza neden başvurdun? Ben babamı görmek istiyorum. Babamı 3 yıldır göremiyorum. Babamı çok özledim Aslı abla. Peki arıyor musun onu? Aramıyorum, arayamıyorum. Neden? Annem beni aldıktan sonra babamın numaralarını yok etti. Hiçbir şekilde babama ulaşamıyorum. Annenle baban boşandı mı? Boşandılar. Ne zaman boşandılar? Henüz ben 6 yaşındayken boşandılar. Anlaşamıyorlardı. Yani benim bildiğim anlaşamadıklarıydı. Başka kardeşin var mı? Üvey kardeşim varmış. Yani varmış diyorum çünkü ben babamda kaldığım süre zarfında benim kardeşim olmuş. Üvey kardeşim. Baban başka biriyle evlendi. Annem başka bir... Annen başka biriyle evlendi. Sen Evet. babandayken oldu bu. Evet. Ve annenin ikinci evliliğinden bir çocuğu var. Evet. Peki annenle baban boşandıktan sonra sen kiminle kaldın? Annemle babam boşandıktan sonra ben bir annemde kalıyordum, bir babamda kalıyordum. Her ikisinde kalıyordum. Velayet ortaktı. Sonrasında ben polis zoruyla babaannemin evinden alındım. Polis zoruyla mı? Ben babamda kalmak istiyordum ama o zaman bana kimse sormadı ki babamda kalmak istiyor musun diye. Kaç yaşındaydın o zamanlarda Banu? Henüz 8 yaşındaydım. Babaannemle evde oturuyorduk. Polisler geldi bir anda eve. Avukatlar, polisler. Ben
yaşındaydım dedin. Zor hatırlıyor olabilirsin. Üstünden çok zaman geçmiş, çok küçükmüşsün. Ne hatırlıyorsun? Polisler eve geldiklerinde ben babaannemin evinde üçlü bir koltuk vardı. Ben o koltukların arkasına saklandım. Sonra bir el beni tuttuğu gibi aldı. Sonra ben babaannemin eteğinin altına saklandım. Sonra babaannem memurlara dil döktü ama beni hiçbir şekilde bırakmadılar. Sonra babaannem babama ulaşmaya çalıştı telefonda. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Seni zorla almak mı istediler? Evet, Annene mi götüreceklerdi? evet. Sen gitmek istemiyor muydun? Ben babamda kalmak istiyordum. Ben babaannem ve dedemde kalmaktan o kadar mutluydum ki. Yani onlar için sanki dünyada tek ben varmışım gibi gözlerimin içine bakıyorlardı. Onların yanında sevildiğini hissediyordun. Annenle bunu hissetmiyor muydun? Hissetmiyordum. Annemde kalmak istemiyordum. Peki polisler seni aldığında annen neredeydi? Polisler beni aldığında annem polis arabasının içindeydi. Apartmandan çıkarken onu bir polis arabasının içinde gördüm. Sonra beni aldılar apar topar, üstümdekilerle gittim apar topar bir şekilde. Sonrasında biraz karakolda zaman geçirdik. Sonra annemin kaldığı eve gittim ben. Şimdi sen bunları anlatırken şöyle düşünüyorum kendi iç dünyamda. 8 yaşında bir kız çocuğu ağlayarak annesinin yanına gidiyor. Yani 8 yaşındaki bir kız çocuğu annesinin yanına gitmek için ağlamalı ya hani. Sen neden annenin yanına giderken gitmek istemedin ve hep ağladın? Babamın yanında daha mutluydum. Babamı daha çok seviyorum. Babamı çok seviyorum. Peki annenin yanına gidince orada kim oluyordu, kim vardı? Annemin yanına gittiğimde üvey babamla tanıştım evde. Eve gittiğim gün. Onu ilk kez orada gördüm. Sen annenin evlendiğini bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ben babamda kaldığım süre zarfında annem evlenmiş zaten. Peki annen seni almaya geldiğinde polis ekipleriyle sen arabaya bindin, ağlıyordun anladığım kadarıyla. Yani orayı öyle bir anlatıyorsun ki çok travmatik bir anıymış hissi yaşattın bana. Annen sen geldiğinde sana sarıldı mı? Seni öptü mü? Sakinleştirmeye çalıştı mı? O zamana ait hatırladığım tek şey ben polis arabasını binince polis arabasının camlarını yumrukluyordum. Annen yanında mıydı o sırada? Evet yanımdaydı. Ben polis arabasının camlarını yumrukladığım sırada bir polis önüme geçti ve babamın beni görmesini engelledi. Babam da beni almak için çabalıyordu. Anladığım kadarıyla senin velayetin ortak velayetti. Annen de baban da görebilirdi seni. Evet. Annen o yüzden alma hakkına sahipti. Evet. Ama sen annenin yanına gitmek istemiyordun. Evet. Peki baban seni göndermiyor muydu? Şöyle ben ilk annemde kaldım. Sonra babamda kaldım. Sonra yine annemde kaldım. 13 yaşındayken de babamda kaldım ama sonrasında babam beni anneme teslim etmek zorunda kaldı. Babaannemle dedemin dediği tek şey annene gitmelisin. Çünkü baban hapise girer. Şimdi sen 8 yaşındayken o dönemde bir çocuk icrası vardı sevgili izleyiciler. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Eğer annenin çocuğu almaya hakkı varsa polis memurlarıyla ne yazık ki zorla çocuğun lafı sözü dinlenmeksizin polisler gelip çocuğu alıp anneye eğer işte babanın hakkıysa da babaya götürüyorlardı. Ama tabii şu an günümüzde bu değişti. Sosyal hizmetler bunu yapıyor, psikologlar eşliğinde yapıyor.
zannediyorum 2002 yılında değişti. Doğru mu hatırlıyorum Enis? Çünkü polislerin çocuklara yaşattığı, bunu olumsuz anlamda söylemiyorum aslında ama o dönemde kanun ve kural böyleydi. İşte aslında sen de Banu o dönemde ne yazık ki bu duruma maruz bırakılmışsın. Şimdi artık öyle bir şey yok. Annenin hakkıysa anne gidip alabiliyor. Elinde yazılı bir kağıtla. Sosyal hizmetler tabii ki bu konuda destek veriyor. Şu an ben 18 yaşındayım, reşitim. Hani artık annemin dediklerine göre hareket etmek zorunda değilim değil mi? Tabii ki değilsin. Sen 18 yaşındasın. Kendi kararlarını verebilirsin. Nerede mutluysan orada olabilirsin. Annenle mutluysan annenlesin. Babanla mutluysan babanla kalabilirsin. Ama o dönemde tabii 8 yaşındaymışsın. Gerçi bence 8 yaşındaki bir çocuğun da hisleri, duyguları, karar mekanizması o kadar güvenilir oluyor ki sevgili izleyiciler. Çünkü çocukluk döneminde sevildiğinizi ya da birisi tarafından gerçekten sevilmediğinizi o kadar derin hissediyorsunuz ki sen o dönemden beri hissetmişsin aslında Banu. Bak o dönemde söylediğim o çocuk icrası var ya, teşekkür ederim Enis. Bak 4 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilan ve tedbiri kararlarının yerine getirilmesine dair yönetmelik ile yaklaşık 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk teslimi artık kaldırılmıştır. Yani artık nasıl oluyor? Uzman eşliğinde, teşekkür ederim Enis, psikologlar eşliğinde senin o yaşadığın travmayı senin gibi pek çok çocuğa yaşatmamak için o kanun kaldırılıyor. Sen o dönemi çok net hatırlıyorsun değil mi? Bana şu an anlatıyorsun ama demin biraz önce bir şey söyleyecektin, sözünü kestim. Tutundum dedin. Evet. Polisler beni aldığında ben merdivenlerden inerken merdivenleri tutundum. Ama beni kucağına alan adam merdivenlerden elimi tek tek kurtardı. Ayaklarımı ben havaya doğru sallamıştım ama elimden hiçbir şey gelmedi. Omuzlarım tutunacak başka bir şey aradı ama çok çaresizdim. Peki o sırada babaannen, deden, babanı falan aramadılar mı? Peki arabaya bindin, annenle birlikte annenin evine doğru yola çıktın ve eve gidince hiç tanımadığın bir adamla seni tanıştırdı annen ve dedi ki ben evlendim. Böyle mi oldu? Öyle oldu. Üvey babamla tanıştım. O evde dediğim gibi ilk kez tanıştım. Sonra üvey kardeşim olduğunu öğrendim. Nasıl biriydi üvey baba? İyiydi. İyi biri miydi? Evet, onlar da annemle ayrılmışlardı. Üvey kardeşimle aramızda 8 yaş var. O şu an 10 yaşında. Peki sen ne oldu da 8 yaşında annenin evine gittikten sonra tekrar babanın evine döndün? Çünkü bir annemle, bir babamla, bir tekrar annemle yaşadım dedin. Biz babamla kaçamak bir şekilde görüştük. İstanbul'da olduğumuz dönemde, annem beni aldığı dönemde. Sonrasında biz babamla kaçamak bir şekilde görüştük. Gizli kapaklı mı? Evet. Neden kaçamak görüştün? Annem babama velayet davası açmıştı. Eğer ki annem babamla görüştüğümü öğrenseydi babam hapse girecekti. Annen mi kazandı velayet davası? Evet. Ve sen artık annende kalacaktın ve annen seni babanla görüştürmüyordu. Sonrasında babam beni Bursa'dan aldı. Annen nerede oturuyordu? Sonrasında Bursa'ya taşındık biz. Babamla kaçak göçek görüştüğümüzde öğrendiği zaman yine aynı şekilde biz Bursa'ya taşındık. Sonrasında ben tekrardan İstanbul'a döndüm babamın yanına 13 yaşındayken. Neden? Babamın yanında kalmak istiyordum. Buna nasıl müsaade etti annen? İzin vermiyordu ve velayetin annendeydi ya. Şöyle oldu, artık yani derslerime odaklanamıyordum. Olmuyordu. Okulda hiçbir şekilde derslerime adapte olamıyordum. Sonrasında annem bunu fark edince beni babama yolladı. Çünkü ben babamda kaldığım süre zarfında babam beni ders çalıştırdı. Hatta biz kaçak geçek görüştüğümüz zamanlarda da babam bana ders çalıştırırdı kafelerde. Çay kahve içerdik, baba kız günü yapardık. Babanla çok güzel bir ilişkin varmış gibi yüzünden o kadar güzel anlayabiliyorum ki onu. Annenle böyle değil miydi?
Yok, Annen hayır, sana değildim. ders çalıştırmaz mıydı? Annemin evinde derslerim pek iyi değildi. Zaten ders çalışmaya pek bir vaktim olmuyordu. Neden? Kardeşime bakıyordum okula gidene kadar. Okula gittiğim zamanlarda da kardeşimi ben komşuya bırakıyordum. Annem akşam anca eve geliyordu. Kardeşimi komşudan alıyordu. Peki onun yemeğini falan sen mi yediriyordun? Sen mi yapıyordun? Evet, ben yapıyordum. Biliyor muydun yemek yapmayı? Biliyordum. Kim Mecburdum. Kendi kendime öğrendim. Evin işlerini kim yapıyordu? Ben yapıyordum. Ev işlerini de mi sen yapıyordun? Evet, ben yapıyordum. Mutfak Annen mi işleriydi. öğretmişti onları da sana? Yok, kendim öğrenmiştim. Mecburdum. Yani sana baban ders çalıştırıyordu, annen de evde ev işlerini yaptırıp Evet. kardeşine baktırıyordu. Evet, ben babamla kaldığım zamanlar babam böyle işler yapmama müsaade etmiyordu. Babam ders çalışmamı daha çok istiyordu. Sen annene demiyor muydun ders çalışmam gerekiyor anne? Söylüyordum ama mecburdum çünkü küçük bir kardeşim vardı. Annen ne yapıyordu Annem o sırada çalışıyordu. peki? Annem çalışıyor. Çalışıyordu. Evet. Arkadaşları var mıydı? Dışarı çıkıp gezer miydi? Şöyle bir olayla karşılaşmıştım. Biz babamla kaçak göçek görüştüğümüz zamanlar annemi bir adamın arabasından inerken gördüm. Biz bir sahilde bir kafede babamla ders çalışırken. Annemin de orada o arkadaşıyla bir işi varmış. Tanıyor muydun o kişiyi? Yok, tanımıyordum. Sonra annem bizi gördü. Ben babama söyledim, baba ne olur git annem seni görmesin diye. Ama babam görsün bir şey olmaz dedi. Sonra annem bizi gördü. Beni aldığı gibi arabaya koydu. Sonrasında o adamı gördüm ama o adamla hiç tanışmadım. Sonra Tanışma bir daha fırsatım gördün mü o olmadı. adamı? Yok, görmedim. Peki annen ne iş yapıyordu? Annem muhasebeciydi. Peki sen kaç okul değiştirdin? Bir babanın evinde kaldın, bir annenin evine gittin, sonra tekrar babanın oraya geçtin. Ben hep gezdim. Aslı abla, hep gezdim. Sürekli okul değiştirdim. Babamda kalırken oradaki okulumu bıraktım. Tekrardan annemin yanına gelirken başka okula yazıldım. Aynı döngü devam etti. Lise mezunuyum. Üniversite sınavına giremedim. Bu sebeplerden dolayı mı? Koşullar müsait değildi. Baban eminim çok üzülmüştür bu duruma. Anladığım kadarıyla o senin okumanı, ayaklarının üstünde durmanı istiyordu. Evet. Hatta babam beni ders çalıştırdığı zamanlar, annemde kaldığım zamanlar benim elime para tutuşturmuştu. Bana para vermişti kursa yazılmam için. Ayrıyetten ders almam için. Sonra annem o parayı nereden aldığımı öğrendi, gördü. Bana vurdu. Annen sana şiddet mi gösteriyordu? Parayı ne yaptı peki? Çantasına koydu. Kursa gittin mi peki? Kursa yazdırdı mı seni? Yok, hayır. Gidemedim. Çalışıyor, para kazanıyor. Bir anne, bir baba neden çalışır? Şöyle bir düşündüğüm zaman evlatlarımız için, kendi hayat koşullarımızı daha iyi bir noktaya taşımak için. Yani ama ilk sebep her zaman çocukların geleceğidir. Şimdi senin annen çalışıp aslında seni kursa yazdırması gerekirken babanın sana kurs için verdiği parayı alıp cebine atıyor, bir de sana şiddet gösteriyor. Evet. Kardeşini de döver miydi? Yok, hayır. O çok küçük çünkü. Peki sonra babanın yanına geçtin. Tekrar okul değiştirmek zorunda Evet. kaldın. Ama babanın yanında baban sana destek verdiği için galiba derslerin daha iyiydi. Evet, derslerim daha iyiydi. Derslerime oradayken daha çok adapte olabiliyordum. Babamın yanındayken dünyanın en mutlu kızı bendim. Annenin yanına dönmek istiyor muydun babanın yanındayken? Bana kimse sormadı ki Aslı abla, annen babanın yanına dönmek istiyor musun diye. Ben hep babamla kalmak istiyordum çünkü. Peki sen şu anda 3 yıldır annenin evindesin. Evet. Ve bir erkek kardeşin var. O ne yapıyor şu anda? Şu anda o arkadaşlarıyla buluştu. Nerede? Bir arkadaşının evinde doğum günü kutlaması varmış. Onu oraya bıraktım. Sonra da annem gelip onu komşudan alacak. Hala sen mi bakıyorsun ona? Sen ilgileniyorsun. Evet. Annem çalışıyor.
Kardeşim de benim. Sen okulu bıraktın, üniversiteyi okuyamadın, kardeşine bakıyorsun. Evet. Peki annen hiç demedi mi? Kızım sen üniversiteni oku, ben işten ayrılırım. Zaten baban anladığım kadarıyla destek veren bir adam. Şartlar öyle uygun gördü. Koşullar o şekildeydi. Peki son 3 yıldır evin içinde kimler var? Ben, annem, üvey kardeşim var. Üvey baban nerede? Üvey babamla annem ayrıldılar. Benim tek bildiğim bu. Yani o sadece üvey kardeşimin babası. Şu an görüşüyorlar mı bilmiyorum. Benim bildiklerim bu. Sevgili izleyiciler, ben hep söylüyorum ya, olan finalde hep çocukları oluyor diye. İşte aslında karı koca arasında yaşanan çatışmalarda olan gerçekten çocukları oluyor. Bu tablo bunun en güzel örneği. Sen babanın evinde kalmışsın bir süre Evet. İstanbul'da. Sonra Bursa'ya annenin yanına gitmişsin. Sonra tekrar babanın yanına İstanbul'a gelmişsin. Evet. Sonra yine annenin yanına gitmişsin. Nereye gittin? Sakarya. Neden Sakarya'ya gittin? Babamla görüşmeyeyim diye, babam beni kaçırmasın diye bu sefer şehir değiştirdik. Sen buraya Sakarya'dan mı geliyorsun? Evet. Peki annen sık sık böyle şehir değiştiriyor babandan kaçmak için mi, başka bir sebebi var mı? Yok, başka bir sebebi yok. Babam beni kaçırmasın diye. Ama ben zaten babamın yanında kalmak istiyorum. Peki babanın telefonunu hiç aramadın mı? Babamın telefonu sim kartıma kayıtlıydı. Annem telefonumu değiştirirken sim kartımı da kırdı. Yok etti sim kartımı. Sonra babamın numarasını kaybettim. Hiçbir şekilde babama da ulaşamıyorum 3 yıldır. Peki annen senin babanla görüşmene izin vermiyor. İkinci bir evlilik yaptı ve oradan da bir kardeşin var. Onun babasıyla görüşmesine izin veriyor mu? Onunla ilişkisi nasıl? Bilmiyorum. Yani görüşüyorlarsa da benim haberim yok. Yani annemle yeni eşi ayrılar. Kardeşin kaç yaşında? Kardeşim 10 yaşında. Aramızda 8 yaş var. Sürekli evden kaçıp duruyor. Çok başına buyruk bir tip. Yani hakim olamıyorum. Bu senin sorumluluğunda olan bir şey değil ki zaten. Sen daha 18 yaşındasın. Onun bir annesi var, babası var. Bu yükü senin omuzlarına mı bindirdiler? Annem bir keresinde onu evden kaçarken takip etti. Sonra erkek kardeşim annemin onu takip ettiğini anlayınca izini kaybetti, kaçtı. Sonra yeniden eve geldi. 10 yaşında bu çocuk. Evden kaçıyor sürekli. Babasının yanına gidiyor olabilir mi o da? Haberim yok, bilmiyorum. Peki annen alıp karşısında konuşmuyor mu? Konuşuyor ama hakim olamıyoruz. Peki annen polisi arıyor mu? Çocuk kaçtı hani. Bilmiyorum ama zannetmiyorum. Nasıl geri geliyor peki? Kendi kendine geri geliyor eve. Nereye gittiğini soruyor musunuz? Soruyoruz ama dediğim gibi çok başına buyruk bir tip. Yani sen başına buyruk diyorsun aslında. Halk arasında da pek çok insan bunu böyle yorumluyor olabilir ama bakın sevgili izleyiciler, bu öyle bir şey değil. Yani sen mutsuz bir evde büyüdüğün zaman bunu sen çok iyi bilirsin. O eve kendine ait hissetmiyorsundur, sevilmiyorsundur, sevgi görmüyorsundur, bir aile ortamı yoktur ve dolayısıyla o sevgiyi 10 yaşında da olsa bir çocuk başka yerlerde arar. 18 yaşında da 20 yaşında da bu fark etmez. O sevgiyi hep belki başka erkeklerin gözünde, başka insanların gözünde ararsınız. Kardeşin nereye gidiyor acaba? Akrabalarınız falan var mı hani onun hayır. gidebileceği? Hayır. Baban bir evlilik yaptı mı? Haberim yok. Hiç haberin yok. Hiç konuşmuyorsun 3 yıldan beri babanla. Aslı abla, ben şimdi babamla görüşsem annem beni tekrardan alır mı? Alamaz. Artık sen 18 yaşındasın, reşitsin. Kendi kararlarını verebilirsin. Ama ben şunu merak ediyorum Banu. Baban senin bu programa başvurduğunu nasıl anlayacak? Babam bana bilezik hediye etmişti. Şu an kasada. Bana demişti ki eğer ki zor bir durumda kalırsan bunu al bozdur demişti bana. Baban şimdi o bileziği görünce senin zor durumda olduğunu ve onu aradığını mı? Maviş maviş gözlerin. Keşke sevinç gözyaşları döksen şu an karşımda ve ben seni keşke babanla bir an önce kavuşturabilsem.
çok şey yaşamışsın, çok acılar çekmişsin. Küçücük yaşında bir sürü travmaya maruz kalmışsın. Sevgiye en ihtiyacın olan zamanda seni sevecek kişi tarafından ondan zorla koparılmışsın. Bu kadar zaman hani pek çok okul değiştirmişsin, bir sürü öğretmenin olmuş. Senin bu yaşadığın durumu öğretmenlerin hiç anlamadı mı? Müdür yardımcımız anlamıştı. Zaten öğretmenlerim de annemin bana karşı olan ilgisizliğini biliyorlardı. Ben okula gitmediğim zamanlar mutfak işleriyle uğraşıyordum evde. Nereden biliyorlardı öğretmenler? Evde yemek yaparken sürekli parmaklarım kesiliyordu. Derin derin bir şekilde eklem yerlerime kadar kesiliyordu. Her hafta parmaklarıma bant yapıştırıyordum. Öğretmenlerim görünce anlıyordu. Müdür yardımcımız Ay inanılır gibi değil ya. Müdür yardımcımız parmaklarımı görmüştü. Beni özel olarak odasına çağırmıştı. Sorduğunda ben de anlattım. Anlattığımda da annem müdür yardımcısıyla konuşmuş. Müdür yardımcısı annemi çağırmıştı okula özel olarak. Sonra evde olan şeyleri müdür yardımcısına anlattığım için de annem de bana çok kızmıştı, bağırmıştı. Hatta ertesi gün okula göndermemişti. Benim sınavım vardı. Ama öğretmenim ertesi gün benim tekrardan sınavımı yapmıştı. Onlara söyledin mi ben size söyledim diye, annem beni cezalandırdı diye? Yok hayır Söylemedin çünkü bir daha cezalandıracak diye korktun. Evet. Yazıklar olsun. Gerçekten söylenecek çok şey var ama susmayı tercih ediyorum. Ve bana Enis abin oradan diyor ki biz Timur Bey'e ulaştık. Bir telefon numarasına ulaştık. Arayabiliriz Aslı Hanım onu diyor. Gerçekten mi? Evet. Şimdi sen bana müsaade et Banu. Ben gideyim babanı bir arayayım. Senin burada olduğunu ona söyleyeyim. Sen de beni şans masasında bekle. Tamam mı? Hem de biraz toparlan, sakinleş. Sevgili izleyiciler, 3 yıldır babasını görmeyen bir kız çocuğu. Kim bilir ne zorluklarla mücadele etti bu süreçte. Babasını görmedi ama annesi hayatta ve annesiyle birlikteyken annesi ona gerçekten bir annelik yaptı mı? Bence biraz önce hepimiz bunun cevabını aldık. Annesi ona aslında evde yardımcı olması için, kardeşine bakması için, belki de evin içinde temizlik yapması için yanında tutmuş gibi. Ne için? Kendi dışarıda gönlünce rahat bir şekilde hayatını yaşamak için. Neyse biz üzerimize düşeni yapalım. Timur Bey'i arayalım. Efendim? Alo. Buyurun efendim. Merhabalar, Timur Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim, siz kimsiniz? Ben Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Aslı Özkaya. Müsait misiniz? Müsaitim Aslı Hanım. Biliyorum ben o programı. Hafta sonları bazen denk geldiği zaman izliyorum. Tamam, süper. O zaman aracımız sizin kapınızın önünde. Onu da biliyorsunuzdur. Bakıyorum hemen. Evet, siyah bir minibüs var. Doğru, evet. Şimdi şöyle, sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Bunu almak için araca inmeniz gerekiyor. Kim peki gelmiş? Yani Önceki birisi kim size oldu? ulaşmak istiyor aslında. Sizin bir tahmininiz var mı bilmiyorum. Ama isterseniz araca inip kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Hemen iniyorum araca o zaman. Hemen iniyorum. Tamam, bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, Timur Bey programımızın izleyicisi olduğu için onu araca indirmekte çok zorlanmadık. Ama bakalım aracımıza indiğinde, kasayı açınca, kızının başvurduğunu öğrenince nasıl bir tepki verecek? Evet, Timur Bey aracımıza inmiş. Kendisini yeniden arıyorum. Acaba Timur Bey kızını arıyor mu? Evet Aslanım, sizi dinliyorum. Evet, araçtasınız. Evet, bindim şimdi. Kasayı gördünüz mü? Evet, gördüm. Kasanın üzerinde bir zarf var. İçinden çıkan şifreyle kasayı açalım.
İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Ne çıktı kasadan? Aslanım. Kızıma aldığım bir bileklik çıktı. Ne anlama geliyor? Paraya sıkıştığı zaman bunu bozdurup benim yanıma gelsin diye vermiştim. Anlıyorum. Kızım iyi mi? Nasıl kızım? İyi mi? Nerede? Kızınız burada ve gayet iyi. Benim yanımda, hiç merak etmeyin. Size ulaşamamış, sizinle görüşmek için bizim programımıza başvurmuş. Aracımız sizi buraya getirsin, olur mu? Tamam Aslı Hanım. Uçarak geliyorum hemen. Bekliyorum. Tamamdır. Sevgili izleyiciler, siz de duydunuz. Belli ki Timur Bey de kızını arıyor. Ve belki de zorla kızından koparılmış bir babadan bahsediyoruz şu anda. Timur Bey buraya gelecek. Bakalım kızıyla ilgili bize neler anlatacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım nasıl? Kızım burada mı? Kızımı görebilir Kızınız miyim? iyi, sakin olun. Endişelisiniz, biliyorum. Ama neden bu kadar tedirgin oldunuz? Çok merak ediyorum kızımı. Çok özledim. Nerede? Nasıl geldi buraya? Kendisi Annesinin burada. haberi var mı? Annesinin haberi yok. Annesinden habersiz gelmiş ama annesine haber veremiyor çünkü annesi ona kızacak diye tedirgin ve aslında ondan korkuyor. Ama kızınız 18 yaşını doldurduğu için şu anda kendi kararlarını verebilir durumda olduğunu da bildiği için programımıza başvurmuş. Şu anda iyi, herhangi bir sıkıntı yok ama bir an önce size kavuşmak istiyor. Ben de tabii çok özledim onu. Yani 3 yıldır görmüyorum. Ulaşamadım da. ona, Neden 3 yıldan beri. görmüyorsunuz 3 yıldır? İletişimimiz koptu. En son telefonla görüşüyorduk. Telefonlar da açılamaya başladı. Siz Görüşemedik arıyor yani. muydunuz onu? Tabii sürekli arıyordum. En son iletişimimiz telefonda kalmıştı. Çünkü annesi onu benden kaçırdı. Başka bir şehre götürdü. Gitmediniz mi peşinden? Gidemedim. Neden? Çünkü uzaklaştırma kararı almıştı annesi. Korktum yine tekrardan karakola götürecekler. Bir sürü işlemler. Kendi telefonlarını açmıyordu, annesinin Tabii. telefonlarını arıyor muydunuz? Annesi zaten ulaşmak imkansız. Annesi zaten hiçbir telefonumu açmıyordu. Mesajıma bile bakmıyor. Adı neydi hanımefendinin? Şenay. Şenay Hanım. Şenay Hanım'dan neden boşandınız? Yani Şenay Hanım biraz gözü yükseklerdeydi. Yani biraz para hırsı vardı. Alışveriş çok yapıyordu. Yani evin düzenini bozuyordu. Yani Bu çok yüzden da evlilik eve mi bağlı bitti? biri değildi yani. Ama bu evliliğin bitmesi için bir sebep mi? Hani Tabii yani yardımcı olması lazım, destek olması lazım bana. birlikte mi aldınız Yani- boşanma kararını? Tabii birlikte aldık. Peki velayet kimde kaldı? Ya o biraz çekişmeli oldu. Önce biz anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdik. Anlaşmalı olarak boşanalım dedik. Ondan sonra. Hatta ben komple evin eşyalarını, bir yıllık evin kirasını da ödememi istedi. Onu da ödedim. Ben ceketimi aldım çıktım. Sonra mahkeme işte gerçekleşti. Yani bu anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya dönüştü. Neden? Yok işte ben alacağım velayeti. Kızımın yaşı daha küçük, bende kalacak. Okulu var, benim ilgilenmem lazım falan filan. Hakimi de bir Aslında şekilde bir kandırdı. annenin yapması gereken şeyler bunlar. Yani velayeti annede kalmalı. Küçük bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Çünkü onun eğitimiyle, ilgisiyle, alakasıyla anne haşır neşir olmalı. Ama şimdi kızınızın tarif ettiği anne modeli asla bu değil. Yani ben şimdi kız çocuğu olduğu için, yaşı da küçük olduğu için ben de aslında annesinin yanında kalması taraftarıydım. Öyle olmasını istedim ama neticede Ama ortak düzenli velayetti. olarak tabii ki de siz görme hakkına sahiptiniz. Tabii, hakim en son düşündü, taşındı, şöyle bir karar verdi. Tamam ortak velayet ama annesinde kalacak. Siz yine istediğiniz zaman gidip görebilirsiniz. Tamam, makul. Tabii. Yani neyse her şey bitti. Ben 10 gün sonra gittim kızımı görmeye. Gittim aldım kızımı cuma akşamından. İşte 1-2 gün bende kaldı. Pazar akşamı götürdüm eve. Vuruyorum cama. Zile basıyorum. Kapıyı açan yok. Komşulara soruyorum nerede? Bilen yok. Evde kimse yok. Yok telefon açtım. Neredeymiş? Telefonu da açtı. Telefonu da açmıyor. İşte bilmiyorum nerede olduğunu. Biz de tekrardan kızımla eve döndük. Tamam. 3 gün, 5 gün, bir hafta, 15 gün sonra aradı. 15 gün sonra aradı yani. Neredeymiş? İşte ben annemin yanında kalmam gerekiyor. İşte
Banu bir süre sende kalabilir mi? Tamam dedim. Çocuğunu niye almıyor annesinin yanında kalıyorsa? Anneannesinin evi sonuçta. Hiç bilmiyorum ki yani. Zaten yani annesi de yani böyle anne gibi değildi. Yani biz şöyle anlatayım. Biz onu istemeye gittik. Yani önce bir tanıştık önce. Sonra istemeye gittik. Ama yani böyle hiç yani kızın evlenmesi taraftarı değildi yani. Çok böyle sıcak davranmadı bize yani. Ne istiyordu? Ne bileyim yani sanki ben kızını zorla alıyormuşum gibi bir hava vardı yani. Sizi mi istemiyordu? Kızının evlenmesini Kızının mi? evlenmesini istemiyor gibiydi yani. Çok şeydi yani, sorumsuzdu. Yani ilgisizdi. Torununa anneanne de bakabilir kız çalışıyorsa. Bakmaz anlamında mı söylediniz bunu? Aynen. Öyle çok ilgili bir anneanne değil. Değildi. İlgili bir anne değil ki ilgili bir anneanne de değil Yani. anlamında söylediniz. O yüzden bana rica etti işte sen de bir süre kalsın. Peki demediniz mi neden 15 gün yoksun, ne oldu, hayırdır? Hiç cevap vermedi. Orası seni ilgilendirmez dedi. Boşandınız, sormaya yani. hakkın yok Bitti, diyor. her şey bitti. Biz Peki boşandık, 15 gün bitti. sizde kaldı Banu. 15 günden sonra sürekli bizde kaldı ondan sonra. Neden? Yani annesi aramadı, sormadı. Ne kadar süre aramadı? 2 yıl bende kaldı. Nasıl 2 yıl boyunca hiç aramadı Hiç mı aramadı, size? sormadı 2 yıl. Evlenmiş mi o süreçte? Hiç bilmiyorum. Hiç iletişimimiz kopuk, sıfır yani. Bu arada sizin işinize gelmiştir tabii bu durum. Tabii canım ben zaten kızımla çok mutluyum. Kızımı çok seviyorum. Biz kızımla çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel ben onun dersleriyle ilgileniyorum. Hafta sonları geziyoruz, tozuyoruz. Halaları Tam bir var, baba kızız babaannesi yani. var. Tabii. Çalışırken Babaannesi. onlara Tabii, bırakıyorsunuz. tabii. Eğitim hayatı da iyi, Tabii. sevgi de görüyor. Aslında en muhteşem, sağlıklısı çok burada güzel kalması. çok güzel bir 2 yıl geçirdik yani. Sonra ne oldu 2 yılın sonunda? Sonra ben öğleden sonra bir markete bir çıkayım dedim. Birkaç eksik vardı evde. Hem kızın da ihtiyaçları vardı, onları da alayım dedim. Zangır zangır telefonum hiç çalmaz yani. O saatte dedi beni kimse aramaz. Annem, oğlum gel. Banu'yu polisler aldı götürüyor. Banu bize O arada anlatmıştı bu sahneyi. Sonra komşularım aradı. Telefonum durmuyor ama. Elimde market poşetleri ben nasıl hatırlamıyorum yani. Hepsini bıraktım, koştura koştura eve gittim. Kapıya bir baktım. Merdivenden indiriyorlar Banu'yu. Evet, çok acılı ve travmatik bir sahne. Gerçekten. Bir baba olarak sizi anlayabiliyorum. Eliniz kolunuz bağlı. Mahkeme kararı var çünkü. Bir de icraymış, polisler Ya. falan. Hiç benim alışık olmadığım durumlar. Peki size bunun öncesinde bir tebligat gelmedi mi? Hiçbir şey gelmedi. Öyle bir şey olsa ben zaten şey yapardım yani. Görüştürürdüm annesiyle. Çat diye birdenbire Çat diye geldiler. birden icra Çocuğu zorla yoluyla. aldılar Tabii, icra zaten yoluyla. o tipte bir kadındı. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Eserli birisiydi yani. Yani çok böyle kavgalı, gürültülü, itişmeli, kakışmalı, bağırışmalı, çok travmatik bir durumdu yani. Siz eve gittiğinizde ne gördünüz? İşte kızımı zorla, kızım hatta hiç gözümün önünden gitmiyor. Balkonun merdivenin parmaklıklarını tutuyordu en Anlattı son. bize, evet. Tam ben o anda girdim içeriye. Ben de ne yaptığımı bilemedim. Koşturdum, önüme 2 kişi kesti. Orada bir tane de bayan vardı, o ne iş yaptığı belli değil. Böyle bakıyordu. Artık o da sosyal hizmetlerden miydi, bir görevli miydi bilmiyorum. Sonra kızımı kucağına aldılar, zorla arabaya bindirdiler. Ve hiçbir şey yapamadınız. Ben hiçbir şey yapamadım. Eliniz kolunuz bağlı. Polisler var. Hiç yani şoktaydım yani. Ben şoka girdim yani. Baba diye kızım Ya oradan... bir anne bir çocuğuna, anne öz evladına bunu nasıl yapar? Tabii. Şuradan şöyle dışarıdan geçerken böyle bir şey birinin başına geldiğini görsek bizim yüreğimiz el Tabii canım, vermezken, tabii. dayanamazken. Siz anlattığınızda kendimi zor tutuyorum. Eminim izleyicilerimiz de o durumdadır. Bir anne bunu evladına nasıl yapar? Yani kızım en son ben babamı istiyorum, beni anneme vermeyin. O feryatlarla zorla götürdüler Biliyorum. yani. Camları yumrukladığını Evet. söyledi. Zorla götürdüler yani. En son ben Arabanın içinde. arabaya böyle gidip almak istedim artık. O Can abiyle o sahneyi görünce. Yine polisler bu sefer 2 koluma girdiler. Abi zor kullanmak zorunda kalacağız lütfen. Onlar da emir Karakola kuluna tabii. alsınlar. Yani karakola gittim. Karakola aldılar beni. Neden? İşte polise zor kullanmaktan. Orada biraz itiş kakış vurmuşum herhalde. Bir şeyler yapmışım. Bir gün gözaltında kaldım. İfademi verdim. Sonra saldılar Allah'a şükür yani. Neticede ailevi bir durum olduğu için. Ve sizin suçsuz olduğunuzu, tabii. niyetinizi anladıkları Evet. için. Yani Evet. 8 yaşındaki bir çocuğun Evet. ruh halini düşünüyorsunuz. Babadan böyle koparılmaz. Eskiden çok kötüymüş gerçekten. Evet. Şöyle söyleyeyim. Aslında icralının da gelme sebebi kız bende 2 yıldır bende kaldığı için ben kaçırmışım meğersem. Size bir de iftira atıyor. İftira tabii. O kızımı kaçırdı. İşte bana göstermiyor. Yani bir de suçsuzken
suçlu duruma düştüm. Neden? Onun yanında bir de bütün o icra memurlarının dosya masraflarını her şeyi bana ödettiler yani. Siz suçluymuşçasına. her şeyi bana ödettiler. Oysa ki ortada 2 yıldır kaybolmuş, çocuğuyla ilgilenmeyen, çocuğunu arayıp sormayan bir anne var. Aynen. Çat diyor, keyfi esiyor, çıkıyor, geliyor o çocuğun psikolojisini hiçe sayarak, o çocuğun iç dünyasını hiçe sayarak, babasından çok acı bir şey, bakın gözünüzün önüne getirdiğinizde, empati kurduğunuzda çok zor bir şey. 8 yaşındaki bir çocuğu güvendiği, inandığı, yaşadığı yerden bir anda çekip almaya çalışıyor. Düşünsenize, vazo mu alıyorsun, saksı mı alıyorsun, eşya mı alıyorsun? Küçücük bir kız çocuğundan bahsediyoruz ve ben kızınıza şunu da sordum. Seni polisler gelip aldığında annen arabadayken, arabaya bindiğinde annen sana ne yaptı, nasıl davrandı? Sarıldı mı, öptü mü, ağlama, yanındayım, korkma, endişelenme, ben buradayım mı dedi. Hiçbirini dememiş. Polisler beni aldığında annem polis arabasının içindeydi. Apartmandan çıkarken onu bir polis arabasının içinde gördüm. Annen sen geldiğinde sana sarıldı mı? Seni öptü mü? Sakinleştirmeye çalıştı mı? Ne dokunmuş, ne sarılmış, ne öpmüş, ne bir sevgi göstermiş. En acısı da bu bence. Evet. Ve bir de üstüne siz aslında günah keçisi oldunuz. Evet. Her şey, bütün faturalar bana kesildi. Şenay Hanım'ı daha yakından tanımak için soruyorum bunu. Nasıl biri, nasıl tanıştınız? Yani biz bir arkadaş ortamında tanıştık. Telefon alışverişi yaptık işte. Görüşmeye başladık. Ben biraz birbirimizi tanıdık. 6 ay falan flört ettik. Sonra bir şekilde beni ikna etti Şenay. Evlenmeye karar verdik. Çok hızlı karar vermişsiniz aslında. Yani benim de aslında çok evlenmek gibi bir niyetim yoktu o kadar kısa zamanda. Nasıl oldu Çünkü peki? maddi durumum çok iyi değildi. Para biriktirmeye yeni başlamıştım. Bir dükkan açmayı düşünüyordum. Kendime küçük bir dükkan açmayı düşünüyordum. Bu arada ben restoranda çalışıyorum. Kurumsal bir restoranda. Evde de sadece babam çalışıyor. Annem ev hanımı. Yani onlar da fazla yük olmak istemedim. Bir şekilde Şenay Hanım kandırdı beni. Girdi kanıma. Evlendik yani. Tabii ben daha sonradan öğrendim. Meğerse Şenay Hanım benimle birlikte olmadan önce nikah masasından dönmüş. Daha ciddi bir, öncesinde daha ciddi nikah bir masasında evlilik. terk edilmiş hatta. Nikah masasında terk edilmiş. Tabii yine bir ortak arkadaşlarımızla buluşmuştuk. O an Atakin ağzından kaçırdı. Yani neticede bir ilişkiye başlıyorsun. Ya olabilir tabii ki canım, evlenmiş, boşanmış da olabilir. Tabii. Bu onu kötü bir kadın ya da hani olumsuz bir şey yapan, bunu tabii ki evleneceği kişiyle paylaşmak çok önemli. Başkasından duyunca insan altında başka bir şey arıyor çünkü. Onun için hani şaşırarak sordum, size söylemedi mi diye. Yani çünkü bu hani birine elden verdiğiniz 3 kuruş, 5 kuruş borç değil ki. Yani bir evlilikten dönüyorsunuz, nişan atmışsınız. Bunu yeni tanıştığınız, o yola çıktığınız eşiniz olacak kişiyle paylaşmanız gerekir. Arkadaşını da tembihlemiş demek ki orada ağzından kaçırdı. Sonradan duyulması çünkü güvensizliğe sebep olur. Peki bunu bilseydiniz evlenir miydiniz? Yani evlenirdim ama biraz daha süreyi uzatırdım. Daha tanımaya Daha çalışırdınız tanımaya değil mi? çalışırdım. Yani neticede şimdi bir ilişkiden yeni çıkmış, bana gelmiş. Yani ben de kimsenin yara bandı olmak istemezdim yani. Peki bu evin içinde huzursuzluklar çıkmaya başladı Tabii. dediniz. Neydi bu tartışmaların sebebi? Yani aşırı değil de lükse düşkünlüğü vardı. Her şeyim olsun istiyordu. Her şeyi almaya çalışıyordu. Ben çalışıyorum. Kendisinin doğru düzgün bir işi yoktu. O ne iş yapıyordu? Yani bir gün tezgahtarlık yapıyor. 1 ay, 2 ay tezgahtarlık yapıyor. Beğenmiyor, ayrılıyor. Kuaförlük yapıyor. Ha, böyle stabil bir işi yoktu. Yok. Yani 15 dakika fazla çalışsa işten çıkıyor, istifa ediyor. Ortamı beğenmiyor, çıkıyor, istifa ediyor. Çalışmaya Ya da onu gönlü de çıkartıyorlar. yoktu. Çalışmıyor tam manasıyla, kendini işe veremiyor, onu çıkartıyorlar. 2 ay orada, 3 ay burada, 5 ay burada, 1 ay boş. Böyleydi yani, evin yükünü zaten ben çekiyordum yani. Biraz da birikmişim vardı ama o da hepsi evlenirken Gitti. yani. Biraz da borca girdik tabii. Çocuk sahibi olmayı kim istedi? Yani onu en çok ben istedim. Allah da yüzüme güldü. Hep ben bir kız çocuğum olsun istemiştim. Allah da yüzüme güldü. Banu Hemen geldi. oldu mu? Hemen kısa süre sonra mı? Kısa sürede oldu. Yani 1 ay içinde karar verdik, 1 ay içinde Ona oldu. da hızlı karar verdiniz. Ona da hızlı karar verdik çünkü yani sürtüşüyorduk. Dedik bari bir çocuk
yapalım. İşte bir yapılan en çocuğumuz büyük olsun. hatalardan bir tanesi. Evliliği kurtarmak için, yuvayı kurtarmak için, çocuk olursa her şey düzelir diyerek o mutsuz evliliğin içine bir çocuk dünyaya getirip onu da mutsuz yetiştirmek. Sonra siz gene ayrılıp hayatlarınızı kurabiliyorsunuz. Anne babalara söylüyorum. Ama o yaralı evlatlar o şekilde kalıyor ve bütün cefayı da aslında onlar çekiyor. Maalesef. En büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi bu. Ama ben Çocuk mutlu evliliğe yapılır. evet. Ama ben Çünkü yine de- her çocuğun hakkıdır aslında mutlu bir evliliğin içinde büyümek, sevgi dolu büyümek, güven içinde büyümek. Her çocuğun asgari düzeydeki hakkıdır hem de. Peki boşanırken nafaka falan istedi mi? istedi istemez olmaz mı? Zaten evin eşyalarıyla ona verdim. Bir yıllık kirasını ödedim. Bir de nafaka. Bir sürü para verdim. İnşallah onları da kızım harcamıştır yani. Yani helal hoş olsun inşallah onu harcamıştır ama onu da harcadığını zannetmiyorum yani. Peki sonrasında bu olaylar olduktan sonra size geri gelmiş. Birkaç kez anneye gidiyor, size geliyor, anneye gidiyor. O gelişlerinin sebebi ne? Yani yine aradan bir 2-3 yıl geçti Evet. sanırım. Beni aradı. Bursa'ya yerleşmişler o zaman. Dedi gel dedi, Banu'yu al dedi, Banu'yu sana vereceğim. Sanki şey veriyor. Ben de yani sanki şey kanatlı... Yumurta sepeti veriyor sanki. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ona göre işte öyle ama sanki benim de sırtıma kanat taktılar yani uçarak gittim Bursa'ya. Ama dedi avukat da vardı, avukatla görüşeceğiz dedi. Görüşmeyi avukatla yapacağız dedi. Tamam dedim, avukatla yapalım görüşmeyi. İşte bana bir protokol imzalattılar. Sonra ben aldım. Çok da okumadım ama şeyi hatırlıyorum. Nasıl? Okumadan mı imza attınız? Çok detaylı okumadım ama bana şunu okudum, o beni rahatlattı. Bu protokol sonucunda işte hiçbir ödeme yapmayacaksınız, bir para talep edilmeyecek sizden gibilerinde bir şeyler yazıyordu. Onu gördünüz, imza gördüm. attınız. de Bir an önce kızımı ben aldım, çocuğumu para da vermeyeceğim. alayım Zaten diye. çok paralar verdim bu zamana kadar. Bu sefer vermeden alacağım deyince ben de imzayı attım, aldım kızımı. Kötü bir şey mi çıktı bunun Hiç altından? bilmiyorum. Ha, Sonradan, bilmiyorsunuz. Sonradan çıktı tabii. Ne çıktı? Yani o anda ben bilmiyordum. Sonradan çıktı. Ben Banu'yu aldım. Yine götürdüm bize. Yine bende kaldı bir süre. Tamam. Uzaklaştırma kararı alıyor. Yine polislerle geliyor. Benim kızımı kaçırdı yine. İftira atmak Yine. için yapıyor bunu Tabii. size. Ben diyorum ki ya, protokolü imzaladık. Evet. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Gelen polislere diyorlar ki yani nerede? Ben tabii o imzaladım ama orada bıraktım. Bir nüshasını kendim almadım ki. Fotoğrafını çekseydiniz Hiçbir ki. şey yapmadım. Hiç aklıma gelmedi ki. Ben orada kızımı görünce Akansılar Her durdu. şey durdu, O tabii. heyecanla hiçbir şey gözünüz tabii, görmedi. tabii, onu aldım. Yine bir sefer yine aldı kızımı. Hani neden bunu yaşatıyor kızına ve size? Hadi size Ben- diyelim ki öfkesi var, dinmiyor ve size yaşatıyor. İnsan bunu öz evladına neden yaşatır her defasında? Çocuğunu neden yıkıma uğratır? Yani bir boşluğa mı düşüyor? Yani gelgitleri çok oluyordu zaten. Benim zamanımda da çok oluyordu. Ne bileyim bir ilişkiye başlıyor, kızdan kurtulmak mı istiyor? Sonra ilişki bitiyor Bilmiyorum, kızla. Böyle bir şey yani olabilir mi? Nasıl bir bilmiyorum ki anneliktir yani. bu? Ben Nasıl şey bir tahmin anneliktir yürütüyorum bu? yani. Çünkü hiç ilgilenmedim. Sonra polis tekrar aldı kızı, Tekrar aldı. götürdü. Tekrar Bu götürdü. sefer Sakarya'ya gittiler Bu sefer galiba. Sakarya'ya gitmişler. Yok bu sefer Sakarya'ya gitmedi. Yine İstanbul'dalardı. Çok aradım. İkametini falan değiştirmiş. Bulamadım. Çok aradım ama. Ama işte dedim kaç tane okul var acaba bu bizim eski oturduğu yerlerde. Çok uzağa da gidemez diye Okulları düşündüm. gezdiniz. Okulları gezmeye başladım. 2-3 ay okul çıkışlarında hep kızımı aradım. Sonunda da buldum. Allah yüzüme güldü. Buldum sonunda da. Görüşmeye başladık tekrardan ama gizli tabii annesinin haberi yok. Çünkü uzaklaştırma kararı almış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Duyarsa gene. Çünkü bir duysa bu sefer içeri atarlar. Daha değişik bir mevzu. Çok bilmiyorum ama korkuyorum yani ben. Ben polislik işlerden korkarım yani. Bir de hiç o işlere bulaşmadığınız Ben için. esnaf adamım ben. Aynen. Ben o polislerleyim zaten. Onların için hani müşterilerim, savcısı geliyor, polisi geliyor, doktoru geliyor. Ben esnafım. Ondan sonra işte gizli köçek, kaçak köçek buluşmaya başladık kafelerde. Ben kızıma yine bir dönem çünkü dersleri çok bozulmuştu. Anlatmıştı bana. Annemdeyken baba ders çalışamıyorum. Kendimi adapte edemiyorum. Ha, bu arada tekrardan evleniyor kısa bir dönem. Şenay. Bir çocuk daha yapıyor. Dünyaya geliyor, evet. Tabii onu atlamayı yani söylemeyi Biliyorum. atladım. Anlattı onu Yani- çünkü. Banu. Kaçak köçek görüşmeye başladık. Kafelerde ben ona ders çalıştırıyordum falan. Bu şekilde şey yapıyorduk. Sonra bir gün yakaladı bizi Şenay. Onu da kızım fark etti. İşte baba dedi, annem dedi falan filan. Yakalandık. Zaten uzaklaştırma kararı var. Bu sefer iyicene koptu. Ama yanında biri bağlantı. varmış galiba.
varmış ama ben Görmediniz. görmek istemedim. Şey yapmak istemedim. Ulaşmak istemedim. Korktuğumdan değil, bir şey olur, kızıma bir şey der. Tanımadığım biri, başka şeyler olur. Siz orada kızınızı öylece bırakıp çıktınız, gittiniz. Bırakıp gittim ama kızıma benim güvenim sonsuz. Kızım kendini korur, kendine bakar. Öyle bir kız yani. Peki kızınız annesiyle neler yaşadı biliyor musunuz? Yani en son 3 yıl önce aldığımda baktım evde bulaşık yıkıyor. Yani hiç öyle şeyler yapmazdı. Pazar günleri cam siliyor falan. Ben Cam de- mı siliyor? Tabii. Ben hemen bezelinden aldım kızım. Evde böyle şeyler yapma. Bak. Siz mi babaannem var. söylüyorsunuz silin diye, yemek Hayır yapın canım, diye, niye- evi temizleyin? Ya ben o camları tırmalarım, kızıma ellettirmem. Öyle bir şey olabilir mi ya? 13-14 yaşındaki kızlar ben nasıl 12-13 yaşındaki kızlar ben nasıl sildireyim cam? Peki eve geldi cam siliyor kız Cam siliyor, otomatikman, yemek onu yapıyor, öğrenmiş bulaşık çünkü. yıkıyor. Görüyor Tabii. musunuz sevgili seyirciler? Yani anne evde kıza iş yaptırıyor, cam sildiriyor. 12-13 yaşında, 14 yaşında kız çocuğunu kaçıncı katlarda riske sokuyor hayatını. O çocuğun yeri okul, o çocuğun yeri eğitim. O çocuk iş yapmak için, yemek yapmak için, küçücük doğurduğu çocuğa bakmak için annesinin evinde kalıyor. Yani aslında niyet burada açık açık ortaya çıktı artık. Maalesef. Siz kızmışsınız galiba Evet, bu duruma. Ben çok kızdım. İşte yakalandıktan sonra telefonla görüşmeye başladık. Ben kızıma bir telefon, bir hat almıştım. Telefonla görüşmeye başladık gizli gizli. O arada Sakarya'ya taşındılar. Ara ara telefonla yine konuşuyorduk. Ama bir anda iletişim komple kesildi. Telefonlarım Açmamaya ulaşılamıyor. başladı. Açmamalı, Çünkü ulaşılamıyor. sizin Aradaki aldığınız şu an sim ulaşılamıyor. kartını annesi kırmış. Yapar. Onu da öğrendim. Sizin numaranız da gitmiş dolayısıyla. Şimdi Sakarya'da hiç bilmediğim bir yer. Gidip de arayıp da soramadım da. Eğer bugün Banu bu programa başvurmamış olsaydı kızınızı belki bundan sonra çok uzun yıllar gene göremeyecek miydiniz? Olur mu yani? Mahkemeler devam ediyor hala. Bir şekilde Ama ikametini bundan bulacaklar önceki onu yani. zamanda da mahkemeler devam etmiş zaten ve çocuğunuzu yıllardır göremiyorsunuz. Doğru ama şimdi bu mahkemeler neticede bulacaklar onu. Hakim karşısına Ama yıllar çıkartacaklar. geçecek. Yani o dönemde o kadar zaman geçtiği bu süreçte o çocukların psikolojisi ne olacak? Hadi mahkemede siz haklarınızı kazandınız. O çocuğun geçmiş yıllarının haklarını hangi psikolog, hangi tedavi verebilir? Kim açıklayabilir bunu? Kim bunu telafi edebilir? Sizi suçlamak için söylemiyorum. Yani iyi ki başvurmuş Banu bugün bu programa ve sizi kavuşturmak en büyük dileğim şu anda. Ve ayrıca siz çok iyi bir babasınız. Teşekkür ederim. Bir bileklik hediye etmişsiniz kızınıza. Evet, kızıma bu bilekliği hediye ettim. Ve bunu hediye ederken de şey demişsiniz. Eğer bir gün darda, zorda, parasız kalırsan bunu sat ve bana ulaş. Evet, kızım dedim, bu bilekliği al dedim. Dar zamanda, zor zamanda bozdur. Beni bul gerekirse dedim yani. Bana ulaşmak için bu bileziği bozdur dedim. Ama o yine bozdurmamış. Sizin maddi durumunuz nasıl? Yani çok iyi değil, kötü de değil. Yuvarlanıp gidiyoruz yani. Esnafız. Dediğim gibi kurumsal bir yerdeyim. Çalışıyorum yani. Dükkanı çektim, açamadım. Çünkü o birikimleri bir daha bu şartlarda atık yapamıyorsun. Peki babanız, anneniz, dede, babaanne ne yapıyor? Annem hayatta ama babam maalesef Vefat. 1,5-2 yıl yani 18 ay önce falan kaybettik. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öyle yani bir akşam. Peki şimdi bu hüzünlü havayı kıralım. Evet, Eminim içinize sığmıyor. kızımız artık. Banu'ya kavuşmak Aslanım, ne istiyorsunuz. olursun, Biliyorum bir an önce. gözlerinizin içi parlıyor Evet. şu anda. Ben de sizi bir an önce kavuşturmak Evet. istiyorum. Onunla görüşmek istiyorsunuz Çok değil istiyorum mi? hem de. Tamam. Onu bir daha asla bırakmayacağım. Tamam. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Şans masasına. Sonra ekip arkadaşlarım sizi bizim yanımıza getirecekler. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi misin? Aslanla babam burada mı? Burada. Geldi babam. Onu Konuştuk. görmek istiyorum. Gelecek birazdan. Onun hayallerini gerçekleştirmek Ne istiyorum. hayalin var Banu? Babamın büfesinde çalışmak istiyorum. Onun dükkanında iş yapmak istiyorum. Tost yaparım. Sosisli sandviçler yaparım. Zaten yaz günü
ben sürekli çalışıyordum. Mutfak işlerine hakimdim. Nerede çalışıyordun? Annemde kaldığım süre boyunca ben yaz tatillerine çalışıyordum. Bulaşıkçılık yapıyordum. Kuaförle manikürcülük yapıyordum. Bir tek AVM'lerde çalışamıyordum. O da reşit olmadığım için. Sen şimdi babamı diyorsun, ben bütün bu öğrendiğim, annemin bana öğrettiği ev işleri, yemek, temizlik bunları yaparım, onunla el ele veririm. Onu mutlu ederim diyorsun değil mi? İnsanları mutlu etmenin yolunu sadece böyle olduğunu düşünüyorsun değil mi? Evet. Ben babanla hayallerinizi gerçekleştireceğinizi düşünüyorum ama senin en büyük hayalin yarım bıraktığın okulunu tamamlamak olmalı. Ben zaten avukat olmak istiyorum. Evet. Ben eminim baban seni bu konuda destekleyecektir. Ve o da okumanı istiyordur. Biz de üstümüze bir şey düşüyorsa sana destek vermeye hazırız. Ben hayallerinizi gerçekleştireceğinizi düşünüyorum. Banu prensesim. Prensesim. Baba. Prensesim. Güzel kızım. 3 yıldır her yerde seni aradım. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim baba. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Hiç bırakmayacağım seni. Seni buldum ya, bir daha hiç bırakmayacağım kesinlikle. Banu, Timur Bey, artık bundan sonra kaybettiğiniz o yılların, geride kalan o yılların acısını çıkaracak çokça vaktiniz olacak. Hiç zaman İnşallah. kaybetmeden, ay hala dudakların titriyor Banu. Artık baban yanında kavuştun. Artık birliktesiniz. Allah sizi hiç ayırmasın. Banu, bana hayallerinden bahsettin babanla. Bundan sonraki hayatınızda geçmişi geride bırakıyorsunuz. Önünüze, hayatınıza tertemiz bir sayfa açıyorsunuz. Ve ben inanıyorum ki baba kız el ele verip o hayalini kurduğunuz büfede çok mutlu olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ve ben aynı zamanda Banu'nun eğitim hayatına devam edeceğini umuyorum. Sizin de bunu destekleyeceğinizi düşünüyorum. Biz de üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Tamam. Elleriniz hiç ayrılmasın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Rica ederiz. Ne demek. Sevgili izleyiciler, bir kız çocuğunu babasına kavuşturduk. Hayallerini gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda bugün gördük ki prenses olmak için soylu bir duruşa ihtiyaç yok. Soylu bir babaya ihtiyaç var. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.